Merhabalar, Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mayasız hamurdan patatesli gözlemeler hazırlayacağız. Çayınız olana kadar sizler de gözlemelerinizi yapacaksınız. Hamurun kabarmasını beklemeden hemen hazırlamaya başlayabileceğiniz nefis bir lezzet oluyor. Patateslerimi soydum, küp küp doğradım, haşlıyorum yumuşayana kadar. Hamurumuz için 3 su bardağı su, çeyrek su bardağı, yani 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Unumu azar azar ilave ederek böyle hafif yumuşak bir hamur yoğuracağım. Sizlere un ölçümü vereceğim ama un ölçüsü değişiklik gösterebiliyor. O yüzden azar azar ilave edin ununuzu. Ben toplamda 7,5 su bardağı un kullandım ve kıvamı bu şekilde olacak. Patateslerimin suyunu süzdüm. Artık yumuşadılar. Eziyorum patateslerimi. Çatalla da ezebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı nane ilave ettim. 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri ilave ediyorum ve karıştırıyorum. İçimiz hazır. Hamurlarımızı açacağız. Hamurumu un serptiğim masamın üzerine aldım. Masamda açacağım. Şöyle bir hamurumu toparlıyorum unla. Hamurumdan mandalina büyüklüğünde bezeler alacağım. Hamurlarımı eşitleyerek bezelerimi alıyorum. Bakın bu şekilde mandalina büyüklüğünde bezeler alıyorum. Eğer tavanız küçükse daha küçük bezeler de alabilirsiniz. Bakın bu şekilde bezelerimi alıyorum. Bezelerimi hazırladım. Üzerine örtüyorum. Kurumaması için nemli bir bez örtün üzerine veya bir poşetle örtebilirsiniz. Hamurumu açıyorum. Servis tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. Bir kaşık patatesli iç malzememden koyuyorum. İstediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz bu arada bu tarifte. Kenarlarını kapattım. İsterseniz bu şekilde pişirebilirsiniz. İsterseniz de bir ruletle veya bir bıçakla kenarlarını kesebilirsiniz. Bakın ben ruletle kestim. Sacımı kızdırdım. Kızgın saçta kızartacağım gözlememi. Bakın kızgın sacımı aldım. Sık sık çevirerek gözlememi pişiriyorum. Teflon tava da kullanabilirsiniz. Gözlemem hazır. Sıcak sıcak üzerine tereyağı sürüyorum. Peçete serilmiş bir tepsinin içerisine alıyorum.
Bütün gözlemelerimi kızarttım. Gözlemelerimiz hazır. Sizlere içini de göstermek istiyorum. İncecik, nefis bir lezzet oldu. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.